Kurt adam olarak şeytani bir ruha karşı yanındaki ulu kurtlarla beraber Drakula'nın şatosuna ulaştın. Senin kaderini belirleyecek savaş artık çok yakında. Bir yanda ufukta Osmanlı'yı bekleyen Haçlı tehlikesi, diğer yanda ulu kurtlarla birlikte bilinmeyene doğru bir yolculuk. Şimdi hazırsan kurt adam olarak bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Drakula'nın şatosunun duvarına ulu kurtlarla birlikte tırmanıyorsun. Camlardan içeri dalıyorsunuz. Muhafızlar kılıç kaldırmaya bile fırsat bulamıyor. İlk hat çöküyor. Pençeler zırhı yırtıyor. Bedenler taş duvarlara savruluyor. Şapeldeki Hristiyan ayini yarıda kalıyor. Rahip susturuluyor. Mumlar devriliyor. Çan sesi çığlıkla karışıyor. Kaçanlar avluda yakalanıyor. Saklananlar odalarda bulunuyor. O gece şatoda kimse sağ kalmıyor. Tek bir tanık bile bırakılmıyor. Büyük salonda Kont Vlad Drakula yemek yerken saldırı geliyor. Sofra devriliyor. Drakula ayağa kalkamadan ulu kurtlar üstüne biniyor. Sen boynunu koparıp atarak işi bitiriyorsun. Böylelikle ayin başlamadan bitti. Bu olaylardan tam bir yıl önce. Ulu kurtlar seni buluyor. Yüzyıllardır vampirlerle savaştık. Soylarını tükettik sanıyorduk. Papalık Avrupa devletlerini Osmanlı'ya karşı bir araya getirdi. Yeni planları vampir soyunu sana, yani bize karşı yeniden canlandırmak. Vampir yaratma ayini Sultan Mehmet döneminden beri hazırlanıyor. Yer Drakula'nın şatosu. Bu yüzden seni yardıma çağırdık. 50 yıl önce Roma, Vatikan. Mermer salonun ortasında uzun bir masa. Macaristan, Sırbistan, Lehistan, Avusturya kralları, Bizans'tan kalan soylular ve tabii ki Eflak'ın hükümdarı Vlad. Papa'nın huzurunda tek bir konu var. Kurt adamlarla yükselen Osmanlı gücünü durdurmak. Papalık arşivleri açılıyor. Kardinaller parşömenleri masaya seriyor. Vampirler son birkaç yüzyıla kadar gerçeklerdi. Ortamda buz gibi bir hava esiyor. Osmanlı saflarında kurt adamlar var. Onlara karşı bizim de vampir ordusuna ihtiyacımız var. Vlad hemen öne çıkıyor. Ne isterseniz yaparım. Ailemi, kardeşimi, dostlarımı aldılar. Kardinal soğukça kesiyor. Vampir yaratmak için katliam, kan ve öfke gerekir. Vlad'a bakıp seni yem yapacağız. Planı önüne koyuyorlar. Şatona herkesi çağıracaksın. Soyluları, zenginleri, halkı, dostu, düşmanı. İntikam istiyorsan bedel ödeyeceksin. Biz şatonda vampir ayini bilgisini Osmanlı'ya sızdıracağız. Onlar saldıracak ve çevrendeki herkesi öldürerek ayin için gerekli olan tonlarca kanı bizim yerimize dökecekler. Ölen tüm insanların nefreti ve Tanrı'ya yakarışlarıyla ayin tamamlanmış olacak. Kan gölünden bir vampir lordu olarak yeniden yükseleceksin. Burada tekrardan kurt adama dönüyoruz. Ama öncelikle videoya bir beğeni ve en önemlisi hype bırakırsanız beni inanılmaz desteklemiş olursunuz. Artık günümüze dönüyoruz. Videonun ilk başında gördüğümüz kurt adamların şatoya saldırmasının üzerinden günler geçti. Vlad kendisini hissetmeye başladığında göğsünde bir acıyla ve ağzında kan kokusu hissetti. Bilinci yerine geldiğinde vampir olarak Transilvanya'daki şatosunda yeniden doğdu. Karşınızda meşhur Kont Drakula. Yerinden doğrulup ilk iç çevresine bakıyor. Etrafta çürümüş cesetler ve dostlarının ölmüş bedenleri görünüyor. Ama onun içinde garip bir huzur ve mutluluk var. Artık intikam almaya hazır. Bu sırada gözcü olarak kalan ulu kurtlardan biri intikamın ve vahşetin ilk hedefi oldu. Drakula onu öldürdü. Gücü tekrar kendinde bulduğunda Drakula inanılmaz bir hızla İtalya'ya yolculuğa çıktı. Oraya ulaştığında gece vakti Papa'nın huzuruna bir şeytani figür gibi çıktı. Tüm kralları toplaman gerekiyor deyip ona vampir dişlerini gösterdi. Sen ve ulu kurtlar papalığın planını bozduğunuzu düşünerek mabedinizde dinleniyorsunuz. Tam o anda hepinizin kalbini sıkıştıran bir acı ve içgörüyle sarsıldınız. Kardeşlerinizden birini şatoda Drakula tarafından vahşice öldürüldüğünü gördünüz. Masanın etrafında kargaşa hakim. Yüce ulu kurt öne çıkarak planımız başarısız oldu ve papalık bizi oyuna getirdi demek ki. En başından beri planları buymuş. Oraya saldırmamızı beklemişler. Ardından kısa bir sessizlik ve Yüce ulu kurt sana dönerek biliyorum artık savaşmak istemiyorsun ama biz tarihimiz boyunca Türk devletlerine rehberlik ettik. Düşman karşısında Türk devletlerini yalnız bırakamayız. Çünkü bu hakla batılın savaşı. Yüce ulu kurt sana bakarak bu savaşta bizi yalnız bırakma. Payitahta geri dönüp sultana haber verelim ve hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. Peki sen ne dersin? Kurt adam olarak özgürlüğümüze mi kaçalım yoksa sultana geri mi dönelim? Ayrıca bu basit bir savaş değil artık bizim için. Kardeşinin intikamını almak zorundasın. Sen başını öne eğmiş şekilde duruyorsun. Birkaç saniye sonra suratını öfke kaplıyor ve onun kanıyla tüm Avrupa'yı sulayacağım diyorsun.
Uzun bir yolculuktan sonra sürünle birlikte payitahta ulaşıyorsun. Payitahtta sizi vezir karşılıyor ve hemen huzura çıkıyorsunuz. Sultan Selim'in sırtı dönük. Sen arkada beklerken Yüce Ulukurt insan formuyla Sultan Selim ile konuşmaya başlıyor. Ona binlerce yıl boyunca Türk devletlerine yardım ettiğini anlatıyor. Buraya gelme amaçlarının batıda yükselen büyük bir tehlike yani vampir Drakula olduğunu söylüyor. Bunu duyan Sultan Selim şaşkın şekilde arkasını dönüyor ve size niye inanayım ki? Arkanızdaki melul sarayımı yıkıp geçmedi mi? Sultan sözünü bitirmeden kapı açılıyor ve vezirin arkasında üstü başı kan içinde elçiler geliyor. Elçi huzura durup "Hünkârım, ben uç boyunda savaşan bir kulunuzum. Payitahta gelmekte olan devasa bir Haçlı ordusu var. Aralarında tuhaf iblisler var ve tüm vilayetleri yakıp yıkıyorlar." Padişah bu şok edici haberden sonra ciddi bir şekilde "Demek haklısınız" diyerek size bakıyor ve vezirine emrederek o halde tez savaş hazırlıkları başlasın ve size tekrar dönüp bunların da ne isteği varsa derhal yerine getirilsin diyor. Osmanlı ordusu savaş için hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'dan çıkışını yapıyor. Ordu yolda ilerlerken Osmanlı casusları önemli bir haberle ulaştı. Huzura çıkan casus Haçlı ordusunun 3 farklı bölgede konakladığını söylüyor. Bunu duyan Yüce Ulukurt, "Hünkârım, izniniz olursa sürümle birlikte gece baskını yapalım. Düşman kendine gelemeden ağır bir darbe vurmuş oluruz." Sultan keyiflenerek "Âlâ, derhal harekete geçin o halde" diyor. Sen sürünle birlikte büyük bir hızla koşarak düşman kampına saldırıya geçiyorsun. Kan gövdeyi götürüyor. Haçlı askerleri bir bir toprağa düşüyor. Savaş daha başlamadan bitti diye düşünüyorsun. Ama Ulukurt kardeşlerden birinin parçalanmış vücudu savaş meydanında. Tam kafanı çevirdiğinde sisin içinden üzerine doğru gelen 6 tane vampir görüyorsun. Ortalarında Kont Drakula var. Rüzgar gibi hızla üzerine doğru koşan bir vampiri görüyorsun. Ama o anda Yüce Ulukurt aranıza girip onun üzerine atlıyor. Tek bir hamlede vampirin kafasını vücudundan koparıyor ve diğer vampirler tarafından ağır yaralanıyor. Sen ve diğer kardeşlerin Ulukurt'u kurtarmak için yavaşça geri çekiliyor. Ulukurt ve sürü ormanın derinliklerine çekildi. Zar zor nefes alan Yüce Kurt'a bakıyorsun. Son nefesiyle seni yanına çağırıyor. O gece sana saldıran kurt Türk destanındaki gökbörüydü. İlahi kanını ve gücünü sana geçirdi. O saldırı rastgele değildi. Sen seçilmiş kişiydin. Drakula'yı yenebilecek ve bu lanete son verecek kişi sensin. Ulukurt yaralı bir şekilde orada kaldı ve yanına gözlemci olarak kardeşlerinizden birini bıraktınız. Sabah otağında uyanırken kampta bir hareketlilik olduğunu fark ediyorsun. Ufukta Haçlı flamaları ve Drakula tarafından kazığa oturtulmuş askerleri görüyorsun. Sultan Selim atının üzerinde büyük bir cihan hükümdarı edasıyla en ön safta. Ordusuna dönüp "Hadi aslanlarım, son bir kez besmele çekip küffarın üzerine yürüyün" diyor. Osmanlı ordusu Haçlıların üzerine doğru kıyamet gibi akıyor. Sen de ordunun sağ kanadındaki boşluktan sürünle liderlik ederek düşmana doğru koşuyorsun. Karşında size doğru gelen Drakula ve diğer 4 vampiri görüyorsun. Drakula'nın amacı Ulukurtları yok edip hemen Osmanlı ordusuna saldırmak. Yani savaşı erkenden bitirmek. Karşıda rüzgar gibi gelen ilk vampiri kurt sezilerinde fark edip boynundan tek ısırıkla kafasını koparıyorsun. 2 vampiri kardeşlerin üzerinde gördün. Onu paramparça ediyorlar. Nefes alıp etrafına bakıyorsun. Kardeşinin yerde yatan cansız bedenini görüyorsun. Çaresiz bir şekilde bakınırken Drakula gökyüzünü yararak üzerine saldırıyor. Büyük bir şiddetle savrulup yere yapışıyorsun. Kafanı yerden hırlayarak kaldırıp karşında tüm kardeşlerini öldüren yüzü görüyorsun. Drakula. Peki şimdi ne olacak? Senin kaderini belirleyecek olan savaşta neler yaşayacaksın? Hikayenin devamında görmek istediklerini yorum olarak yaz ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.